Şimdi komik bir konu arkadaşlar. Bunu bana çok kişi sordu. Giderken de çok soruyorlardı. Dikkat etmemi istediler. Şimdi Taylandlılar arkadaşlar böcek falan yemiyor, onu söyleyeyim. İşte bakıyorsunuz işte Bangkok'ta Koh Samot'a gittim, Pattaya'da Walking Street'e gittim, Phuket'te Patong Walking Street'e gittim, Patong Beach ve Walking Street'e gittim. Şimdi arkadaşlar burada turistleri çekmek amaçlı, turistlere ilgi çekme amaçlı ve para kazanma amaçlı böcek satışı yapıyorlar. İşte bayağı bir çeşit, diyebilirim ki 30-40 çeşit böcekler var. Bunun işte akrebinden tutun, yengeci, 40 ayağı söylemek bile istemiyorum. Çekirgesi, çok küçük kurtlar ya da daha büyük kurtlar. Bunlar kurutulmuş herhalde, anlamadım ama çekimlerimde dikkat edin. O videoları izleyin arkadaşlar. Özellikle Koh Samot'ta onu çektim. Ve timsah eti. Timsah eti evet yeniyor, yiyorlar. Ama ben böcek yiyen bir Taylandlıya rastlamadım. Ama böcek yiyen bir Güney Koreli'ye rastladım arkadaşlar. Onlar bile denerken böyle bir acaba denesek mi denemesek mi tarzında. Bir de bu böcek satan sokak satıcılarında çok fazla çekim yapıldığı için arkadaşlar bu satıcılar bıkmışlar. Ve 10 baht karşılığı video çekebiliyorsunuz ya da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Zaten 10 baht bir şey yani bir para değil. Ben de işte o parayı verdim, istediğim kadar da çektim. Ayrıca arkadaşlar hani Taylandlılar böcek yemiyor dedim ama hani yiyen var. Çok nadir de olsa yiyenler var. Ayrıca Tayland'da arkadaşlar çok güzel bir özellik var. Bunun bizim ülkemize gelmesini istiyorum. Ya da bir Türk firması, bir Türk müteşebbisi buna bu söylediğimi duysun. Gerçekten o da 7-Eleven adında marketler var. Ya o kadar yaygın ki Tayland'da adım başı bu marketler var. Mesela benim kaldığım otelin çevresinde yaklaşık 20 metre mesafe, 30 metre, yaklaşık şöyle söyleyebilirim 70-100 metre mesafede 3 tane falan var. Düşünün yani o kadar yaygın. 7-Eleven'dan tanıttığım bir video var arkadaşlar, onu mutlaka izleyin. Şimdi 7-Eleven'ın şöyle güzelliği var, hayat kurtarıyor. Örnek veriyorum. Genelde çok güzel otellerde kaldım arkadaşlar ama benim hangi otelde? Phuket'ti. Yok. Phuket miydi? Bir dakika çok özür dilerim. Hatırlamam lazım. Özür diliyorum. Bali'de kaldığım otelde arkadaşlar. Bali'de kaldığım otelde otel odasında maalesef buzdolabı demeyeyim de ona ne denir? Minibar yoktu. Minibarın olmaması önemli bir özellik çünkü gece mesela soğuk bir şey istiyor canınız ya da su istiyorsunuz. Almış olduğunuz su ya da soğuk şeyler ılımış oluyor. Ne yapıyorsunuz? Ya inin otelden, mesela Bali'de kaldığım otelin 10 metre 20 metre 10 metre ya yani 5-6 adım hemen yanında M-Market diye bir market vardı. Tamam 7-Eleven değildi ama ve 24 saat açık. M-Market'ler diyelim. Onu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu 7-Eleven'lara gelelim. 7-Eleven'lar çok güzel. İçinde aradığınız her şey var. Yani tırnak makasından tutun, kozmetiğinden tutun, günlük ihtiyacınız olan yemekler, içecekler, pratik yemekler var bu arada. Çok güzel yemekler var. O yemekleri orada ısıtırabiliyorsunuz. Ve 7-Eleven'ın en önemli özelliği arkadaşlar, diğer marketlere göre çok uygun fiyatlı olması. Yani baktınız sürekli street food yiyorsunuz, girin bir 7-Eleven'a. Mesela ben orada bu kruvasan ekmeğiyle yapılan ve içinde çok güzel peynir olan bir tost vardı. Ben onu çok tükettim arkadaşlar orada. Bayıldım. Mükemmel bir lezzeti var. Yanında bir içecek alıyordum. Ayrıca 7-Eleven'lardan arkadaşlar orada gittiğiniz zaman vitaminsiz kalmamanız lazım. 7-Eleven'larda gerçekten mükemmel ve çok çeşit C vitamini ve diğer vitaminleri, B, D, E vitaminlerini içeren çok güzel içecekler var. Bunlardan bol bol tüketin. Sizi gerçekten ayakta tutuyor. Ve bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar 7-Eleven'larda. Bir içecek var, enerji içeceği. Şimdi arkadaşlar bu enerji içeceği neydi adı ya? Hemen bakmam lazım. Enerji içeceği. Red Bull. Şimdi arkadaşlar Red Bull'un orijinali aslında Tayland'da. Şimdi buradan çıkmış bir içecekmiş bu.
Tayland'dan daha bir tadında değişiklikler yapılarak bütün dünyaya yayılmış. İşte dünyada gördüğümüz, bizim Türkiye'de içtiğimiz Red Bull kutuları işte 4-5 çeşit diyelim. Orada bir de şişelerde ilk üretildiği, ilk çıktığı tadı olan çok ufak böyle şişelerde, cam şişelerde Red Bull'lar var. Onları da denedim. Tatları biraz daha değişik ama bir kere çok ucuz. Yani 7 bahta falan alıyorsunuz. Mesela Red Bull'un küçüğünü 20 baht alıyorsunuz. Büyüğünü de yaklaşık, büyüğü biraz pahalıydı. Yani tüm dünyada satılan şekli biraz pahalıydı. 60 baht civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 7-Eleven'ları da geçtik arkadaşlar. Singapur'da da 7-Eleven'lar var. Yalnız arkadaşlar Bali'de 7-Eleven yok. Ama onun yerini tutacak 3-4 çeşit marketler var. Bunlardan bir tanesi M-Market. M-Market'e mini market diyorlar. Her yerde var. Ama işte dediğim gibi bir 7-Eleven kadar çok çeşit yok. Fiyatlar uygun, fena değil. Ama Bali'de benim en sevdiğim market arkadaşlar Inda marketlerdi. Inda marketler de çok yaygın. M-Marketler kadar olmasa da ama Inda marketlerde fiyatlar çok çok uygun. Yani M-Marketlerde 8 rupiye aldığınız bir içeceği Inda markette aynı içeceği 6 rupiye alıyorsunuz, 5 rupiye alıyorsunuz. Düşünün. Yani yaptığınız alışveriş neredeyse yarı yarıya yakın kar ediyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Bangkok'ta Khao San Road'a gittim. Khao San Road videomu izleyin. Khao San Road beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Khao San Road'un çekimlerinde daha önce izlediğim videolara baktığımda sanki çok büyük bir yermiş, çok uzun bir yermiş gibi gözüküyor ama Khao San Road çok kısa bir sokak, bir cadde. Khao San Road'da da böyle çok işte bir timsah çekimlerim vardı. İşte timsah artı böcekler oradaydı. Bir de bar çekimi yaptım arkadaşlar orada. Ben alkol kullanmıyorum, yıllardır kullanmıyorum. Alkol kullanmadığım için her gittiğim barda arkadaşlar ya gazoz içiyordum ya da alkolsüz meyve kokteyli alıyordum. Ya da işte bardan ne aldım? Smoothie falan alıyordum. İşte meyve suyu alıyordum. Bunları içiyordum, bunları tüketiyordum. Uygun. Fiyatlar zaten çok uygun. Ayrıca dediğim gibi Ekim ayında gittiğimde arkadaşlar şu da dikkatimi çekti. Bu çok önemli. Muson döneminde gittim ben, yani muson yağmurlarının olduğu dönemde. Bunu Tayland'da çok yaşadım. Ama Bali'de arkadaşlar bu geçerli değil. Yani Bali'nin sezonu yok diyebilirim. Bali'ye her zaman gidilebilir. Ben muson yani low sezonda gittiğim halde Bali çok güzeldi. Sanırım bir kere falan yağmura yakalandım. Onun dışında yağmur da görmedim. Ve ben bunun high sezonunu düşünemiyorum. Bir kere Bali low sezonda gerçekten çok ama çok sıcak. Nemli. Bunun high sezonunu hiç düşünemiyorum. Tayland yani Bali'ye göre biraz daha hava olarak daha rahat. Sıcak olmasına rağmen ama nem çok fazla değil. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi Khao San Road beni hayal kırıklığına uğrattı ama Pattaya Walking Street arkadaşlar ya büyüleyici bir yer. Tamam bana hitap etmiyor. O konuda bir şey diyemem. Ama gerçekten büyüleyici bir yer. Çok uzun bir cadde. Caddenin bir ucundan diğer ucuna yürümek zaten yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Ve hızlı yürüdüğünüz zaman. Arkadaşlar buranın özelliği evet işte Pattaya Walking Street arkadaşlar tamamen gece hayatı üzerine kurulmuş bir şehir diyebilirim. Gece hayatıyla ilgilenmeyen, gece hayatı olmayan insanların çok gidebileceği bir yer değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok gezilecek yeri de yok. Bir iki yeri hariç. Bir iki ada var işte. Onun dışında yok. Denize girilmiyor Pattaya'da. Arkadaşlar Pattaya Beach'te tamamen sürat tekneleri dolu. Denize giren ben sadece ayaklarını sokan gördüm. Denize giren ve denizde yüzen dahi görmedim. Artı dediğim gibi low sezonda gittiğimiz için, muson döneminde gittiğimiz için müthiş dalga var. Deniz çok dalgalı. Deniz çok dalgalı olduğu için de arkadaşlar denizi çok kullanamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Ama Phuket Pattaya'ya nazaran çok daha güzel bir şehir, onu söyleyeyim. Phuket gerçekten turistik bir yer. İşte Phi Adası ya da birçok ada, işte James Bond Adası burada. Yalnız yine benim gittiğim dönemde çok fazla dalgalı olduğu için deniz sürat tekneleriyle gidiliyor ve giderken gerçekten büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir de arkadaşlar Pattaya ve Phuket'te
Bu yat gezileri yani çok pahalı, onu söyleyeyim. Yani 3000-3500 bahttan yani 3000-3500 bahttan şu gidebileceğiniz seviyede bir tur alabiliyorsunuz. Tabii bunun sonu yok. 5-6 bin, 7 bin bahtlara kadar çıkıyor. Yapacağınız aktiviteye, gideceğiniz araca göre değişiyor. Kalacağınız, bir de mesela 3000 bahta bile gittiğiniz yerde çok fazla kalamıyorsunuz. Size bazı yerlerde sadece kumsalı gösteriyorlar ve devam ediyorlar yollarına. Yani tur devam ediyor. O yüzden karşılaştırma olarak söylüyorum arkadaşlar. Bali çok daha güzel bir yer. Hatta benim bir videom, yanlış hatırlamıyorsam Bali'deki hangi videomdu? Bali'deki arkadaşlar ya hemen hemen her videomda, ama bir videom vardı, o videomda sürekli abi çok güzel ya, sürekli muhteşem ya demişim. Çünkü hakikaten orada şoku yaşıyorsunuz. Bu kadar güzel bir yer olabilir mi yani? Gördüğünüz zaman zaten cümle kuramıyorsunuz. Ağzınızdan çıkan ilk cümle ve son cümle abi müthiş. Çok güzel oluyor. Ve benim o videom zaten baştan sona muhteşem, çok güzel diye geçmiş. Ayrıca arkadaşlar Bali'ye gelelim. Şimdi Bali sayfamızı açtığımızda ise Tayland'dan daha sıcak, daha nemli, bunu söyledim. İkincisi Bali Tayland'dan biraz daha pahalı arkadaşlar. Örnek veriyorum, yani kısa size kıyas olsun diye. Türkiye'de fiyatlar 10 birimse Tayland'da arkadaşlar 4 birim, Bali'de 6 birim gibi düşünün. Yani bir şeyi 10 liraya alıyorsanız Tayland'da 4 liraya, Bali'de de 6 liraya alıyorsunuz. Tamam, ben Tayland'dan Bali'ye direkt geçtiğimde Bali sanki bana çok pahalıymış gibi geldi. Çünkü Tayland çok ucuzdu. Şöyle bir düşündüğümde ya ben bunu işte Türkiye'den 2 katını alıyorum yani, ya da 2 katına yakın fiyatı alıyorum dediğimde evet ya Bali de çok ucuz ama Tayland'a göre bir tık daha pahalı. Ayrıca söylediğim gibi Bali'de kredi kartıyla harcamalar daha bir komisyon 0. Onu çok gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz. Nakit çekmede de daha önce söylediğim gibi 1 milyon rupiye 49 lira gibi bir rakam alıyor. Çok çok uygun. Yine söyledim, McDonald's Big Mac Double menü yedim Bali'de, 69 rupi, Tayland'dan çok daha uygun. Arkadaşlar sokak ve kafelerde Bali'de yemekler 85-90 rupi. Maksimum 115 işte 120 rupi civarında. Bunu da 2.2 ile çarpın Ekim kuruna göre. Yani çok uygun fiyatlara, çok güzel kafelerde, çok güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorsunuz. Bali'nin en önemli özelliği arkadaşlar, o çok dikkatimi çekti. Bir kere bu hem Tayland hem Bali'de pirinç üretimi çok fazla. Bali'de öyle. Bali'nin mesela pirinç üretimi çok fazla, artı kahve üretimi var Bali'nin. Bali'nin diğer en önemli özelliklerinden bir tanesi, tabii ki her iki ülkede, yani Endonezya, Bali ve Tayland, İşte Bangkok, Pattaya ve Phuket'in en önemli özelliği turistik bölgeler buralar. Yani geçimlerinin çok büyük bir çoğunluğu, çok büyük bir gelir kaynağı turizm. Onun dışında Bali'de arkadaşlar gümüş ve deri işçiliğini ben çok dikkat ettim. Gümüş, deri ve bizim şile bezine benzer çok güzel gömlekler, kıyafetler var. Bunlar da çok fazla ve çok güzel kıyafetler. Yani Bali'de gümüş, deri ve bu kıyafet olayı çok meşhur. Gümüş çok uygun fiyata güzel gümüşler ve 925 ayar gümüş alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle sahte falan değil. Artı dericilik çok iyi. Mesela ben yaşımdan dolayı western çizmeleri çok severim. Western çizmeler çok uygun fiyatlıydı. Yani Türkiye'den 10-15 bin liraya alacağınız bir western çizmeyi orada 2-3 bin lira. Bakın para Türk lirası karşılığı söylüyorum. 2-3 bin liraya alabilirsiniz. Ve çok güzel el işçiliği olan, el emeği, göz nuru olan şeyler bunlar, ürünler. Yine söylediğim gibi arkadaşlar Bali doğal güzellik olarak hayran kalacağınız bir ülke ve ben hatta şu anda bile düşünüyorum Bali'ye yerleşsem mi? Yani 6 ay Türkiye'de 6 ay Bali'de yaşasam mı diye hesap yapmaya başladım. Bali'de arkadaşlar kafe ve restoranlar çok kaliteli. Bir kere Bali'de sanat ruhunu hissedebiliyorsunuz. Yani Bali'ye gittiğinizde sanatı hissedebiliyorsunuz. Evet, burada sanatçı insanlar var. Etrafta da hep zaten sanat eserleri var. Bunu hissediyorsunuz. O yüzden kafeler de bundan etkilenmiş. Hatta ben bir kafeye gittim. Kafedeki tarz, içindeki o inşaat, o restorasyon, o yapılan
kafenin tarzı. Arkadaşlar Barcelona'da Gaudi vardır. Gaudi meşhur bir işte ölmüş eski bir mimar ve sanatçı. Onun yapılarına benzer yapılar vardı ve çok hoşlandım. Yani içine girdiğiniz zaman huzur buluyorsunuz. Çok böyle mükemmel, zaten yemekleri çok güzel. Kafelerin özellikle yemekleri çok güzel. Yemeğiniz gönül rahatlığıyla yiyorsunuz, huzur içinde yiyorsunuz ve bir sanat eserinin içinde yiyorsunuz. Ya bu çok önemli. Ayrıca arkadaşlar şu da var. Bali'de arkadaşlar hemen hemen adım başı tablolar görüyorsunuz. Orada ressamlar, yani ressamlar çok fazla, yerli ressamlar. Çok güzel tablolar var arkadaşlar. Dikkatinizi çekerse bakın, inceleyin, alabilirsiniz. Dediğim gibi ürünler kaliteli, fake ürünler Bali'de bir tık daha pahalı. Örnek vereyim. Tayland'da ben 1000 bahta, yani 1000 liraya çok güzel bir ayakkabı, fake ayakkabı görmüştüm. Yine marka çok önemli değil. Onu mesela ben Bali'de aynı kalitede, aynı fake ürünü 1400 liraya gördüm. Dediğim gibi yine Bali'de vize 35 dolar. 35 dolar verdiğinizde vize alıyorsunuz ve 2 ay Bali'de bu vizeyle kalabiliyorsunuz. Arkadaşlar Bali'nin bir özelliği var. Her evde, ama her evde bir tapınak, bir mahalli tapınak, bir yani yerel tapınak, ayrıca mutlaka çok ünlü bir Hindu tapınağı var her bölgede. Çok büyük tapınaklar var. Tapınaklar çok fazla olduğu için arkadaşlar benim anladığım kadarıyla yolları, tapınakları bozmamak, doğayı bozmamak için çok dar yapmışlar ve biraz dolambaçlı, yani çok düz bir yol göremiyorsunuz kolay kolay. O yüzden arkadaşlar Bali içindeki ulaşım biraz sıkıntılı. Yani Gojek'ten bir araba çağırdığınızda arabayla ulaşım, mesela arabayla bir yerden bir yere, örnek veriyorum. Ben Kuta bölgesinde kaldım Bali'de ki çok güzel bir bölge. Kuta bölgesinden Ubud'a arabayla 1,5 saatte gidiyorsanız aynı yere motorla arkadaşlar 45 dakikada falan gidiyorsunuz. Şimdi motorla ulaşım çok önemli. Orada motor kiralamak zorundasınız. Motoru öğrenmek zorundasınız. Aksi halde hem zamandan çok kaybedeceksiniz hem de trafikte çok fazla zaman geçireceksiniz. Bu çok hoş bir şey değil. O yüzden arkadaşlar ben motor kiraladım. Bir Skopje, yani scooter kiraladım. Çok da rahat ettim. Bir kere orası Türkiye gibi düşünmeyin arkadaşlar. Arabalar ve diğer sürücüler, motor sürücüleri dahil, herkes birbirine saygılı. Yani öyle yol veriyorlar. Araçlar yol tıkandığı zaman mesela hemen biraz daha sağa yanaşıyor ki soldan motorlar geçsin diye. Bu arada yine dediğim gibi Bali'de arkadaşlar trafik soldan akıyor. O yüzden sakın kendinizi adapte edin. İlk gün biraz şaşırıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Çok dikkatli. Özellikle ilk günler çok dikkat edin. Siz sağa bakarken soldan bir araç gelebiliyor. Yürürken de öyle arkadaşlar, solu kullanmak zorundasınız. Yani yaya yolunda da yürürken siz soldan gitmek zorundasınız. Onu da bazen ben de şaşırıyordum. Ben ondan korkuyordum açıkçası. Dalarım diye. Çünkü motor kiralamışım. Ama bir kere daldım. O hatayı bir kere yaptım. Ondan sonra ama Sadık ne yapıyorsun dedim ya. Sağdan gidiyorsun. Yani zaten hemen anlıyorsun. Karşıdan araba gelince ya da motor gelince. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli olun ama motorla ulaşım çok rahat ve çok kolay. Artı motor kiralık arkadaşlar. Kiralık çok uygun fiyatlı. Günlük pazarlıkta 80 rupiye kadar kiralayabiliyorsunuz. Size 100 rupi çekiyorlar o Skopilere. Biraz daha yüksek motor gücü olan motorlara da yaklaşık 150 rupi falan diyorlar. Gerek yok. Çünkü zaten kiralayacağınız Skopiler, yani scooterlar gerçekten güçlü cihazlar, aletler. Ben pazarlıkta 90 rupiye kiraladım. Bir depo benzinde yaklaşık 4-5 litre alıyor arkadaşlar. 30 rupi falan tutuyor. Yani bu arada bir depo benzinle de yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyorsunuz. Yani aşırı uygun fiyatlar. Düşünün, bir motor kiraladınız ne yapar? 180-220 lira civarında günlük kirası. 30 rupi, ki 30 rupi de tutmuyor söyleyeyim size, 25-26 bazen 28 rupi falan tutuyordu depoyu fulllemek. Diyelim ki 30 rupi tuttu, o da yaklaşık 70 lira falan tutuyor. Yani siz günde 300 liraya motorla 100 kilometre yol alabiliyorsunuz ki çok uygun, çok güzel. Depoyu fullleyin, isterseniz 500 kilometre yol alın.
Bu arada Bali'de benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu arkadaşlar. Şimdi çok fazla video seyrettim. Çok fazla abonesi olduğum YouTuber arkadaş var. Onları izlediğimde hep şöyle benim kafamda şöyle canlanmıştı. İşte Bali'ye geldiniz arkadaşlar. Denpasar Havalimanı'nda indiniz. İşte Ubud var. Canggu var. Uluwatu var. İşte Seminyak var. Yani bir sürü isim duyuyorsunuz ve hepsini size farklı farklı anlatıyorlar ya. Arkadaşlar burası Bali'nin güneyinde yerleşimin çok olduğu bir yer, bölge. Bu benim bahsettiğim yerler. Ve birbirlerine yakın yerler arkadaşlar. Aslında mahalle gibi düşün. İşte ben Kuta'da kalıyordum. Kuta'da otelimden motorla çıktığımda 28 kilometre sonra Ubud. Yani 28 kilometre. Tamam, dediğim gibi 28 kilometre motorla ya da araçla 1,5 saat sürüyor. Motorla yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Yani uzakmış gibi geliyor size ama değil. Sonuçta 28 kilometre. Örnek veriyorum, Seminyak yakın. Canggu mesela Kuta'ya aşırı yakın, 18 kilometre. Uluwatu 25 kilometre civarında. Bakın bu rakamları birebir vermiyorum ama yani çok gidip geldiğim için tahmini söylüyorum. Öyle hatırlıyorum çünkü. Yani bunlar nasıl? Bali'nin güneyi komple bir yerleşim ve turizm bölgesi olmuş. Bu bölgelerde birbirlerine çok yakın bölgeler arkadaşlar. O konuda şaşırmayın. Yani Ubud'da mı kalsam, Seminyak'ta mı kalsam, Canggu'da mı kalsam, ya yakın yerler. Güzel bir yer seçin, zaten her yere gezeceksiniz. Ama benim en çok etkilendiğim yer arkadaşlar, mesela Ubud'u çok merak ediyordum. Ubud sakin, tam benlik diyordum ama Ubud çok kalabalık bir yer. Ama Ubud'un çok güzel gezilecek yerleri var. Diyebilirim ki size, bu kadar yer içinde Bali'de en çok gezilecek yeri olan bölge Ubud. Yani işte Çeşme Tapınağı, o kadar çok gezilecek maymun ormanı, ya çok fazla gezilecek ve turistik bölgesi var. Bir beldesi var, yeri var. Ama benim en çok hoşuma giden yer arkadaşlar Uluwatu oldu. Uluwatu mükemmel bir yer. Tamam, denizi sadece surf yapmaya müsait. Belki surf de öğrenirim. Oraya surf yapmaya giderim. Ama dediğim gibi Uluwatu çok güzel. Daha sakin. Daha nezih. Gittiğiniz deniz mükemmel. Hayatımda gördüğüm en güzel denizi Uluwatu'da gördüm. Falezlerden o denizi seyretmek yani insana huzur veriyor, rahatlıyorsunuz, her şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Bunun dışında arkadaşlar motordan bahsettik. Bu kadar ya, her şeyden bahsettim. Görüşürüz.